Herkese merhaba. Bugün sizlere Renault markasının yeni Clio modelini tanıtacağım. Renault ilk Clio'yu 1990 yılında sokağa çıkartmıştı. O günden bugüne tam 5 nesil değiştiren Clio toplamda 17 milyon adet satışa ulaşarak başarısını kanıtladı. 1991 ve 2006 yıllarında hanesine dünyada yılın otomobili ödüllerini de ekleyen model uzun bir süredir de OYAK Renault tarafından üretiliyor. İlk olarak aracın tasarımına baktığımızda 6. nesil devrim niteliğinde bir tasarım değişikliğine gitmiş. Dev ızgara tasarımının köşelerinde ince far takımları bulunuyor. Model bize aralarında Kia Ceed'in de bulunduğu pek çok modelin karışımını andırdı. Aracın arkasında ilginç bir tasarım dili kullanılmış. Neredeyse 90 derecelik açıyla inen bagaj kapağı iki parçalı stopların birine ev sahipliği yapıyor. Bu bölümde de zaman zaman Peugeot esintilerini hissedebiliyoruz. Yeni Clio artık 4116 mm uzunluğa, 1768 mm genişliğe ve 1451 mm yüksekliğe sahip. Yani boyutlarda birkaç santimlik artış görülüyor. Aks aralığı ise 2591 mm olarak açıklandı. Aracın içine geldiğimizde tek parça bir ekran hem dijital gösterge panelini hem de multimedya ekranını kapsıyor. Yüksek donanım paketlerinde bu versiyon V şeklinde sürücü odaklı halde gelecek. OpenRLink bilgi eğlence sistemi, Renault 5'te olduğu gibi pek çok Google servisini kullanmanıza olanak sağlayacak. Haritalar, sesli asistan ve Play Store'da araçta bulunuyor. Play Store'un gelişi aracınıza yükleyebileceğiniz yüzden fazla yeni uygulama anlamına geliyor. Aracın motor seçeneklerine baktığımızda yeni Clio iki farklı motor seçeneği ile gelecek. Bunlardan ilki olan Full Hybrid E-Tech 160 beygir güç üretebilecek. %40'a varan yakıt tasarrufu sağlayacak model 100 kilometrede 3,9 litre tüketimi ile dikkat çekecek. Bu versiyon 0-100 km hızlanmasını 8,3 saniyede tamamlarken 170 kilometrelik maksimum hız değerine sahip olacak. İkinci seçenek ise 1.2 TCE versiyon olacak. 115 beygir güç üretebilen bu motor 0-100 km hızlanmasını 10.1 saniyede tamamlayabiliyor. Bu modelin tüketimi de 100 kilometrede 5.1 litre olarak açıklandı. Her iki motor da 6 ileri EDC şanzıman ile alınabilecek. Yeni Renault Clio'nun aerodinamik açıdan optimize edilen ürün gamı, giriş seviyesi modelden itibaren kapsamlı bir donanım içeriğine sahip olan iki farklı donanım seviyesinden oluşuyor. Evolution donanımında fonksiyonel ve ekonomik çözümler sağlarken, Esprit Alpine donanım seviyesinde Clio'da ilk kez kullanılan mavi vurgulu 18 inç alaşım jantları dikkat çekiyor. Ayrıca sportif koltuk döşemeleri, çift renkli dikiş detayları ve özel logoları ile Clio'nun dinamizmini en üst noktaya taşıyor. Böylece kullanıcılar hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda kendi tarzlarına uygun donanım seviyesini seçebiliyor. 6. nesliyle 2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye'de yollarda olacak Renault Clio, 1990 yılından bugüne dünya çapında 17 milyon, Türkiye'de ise 600 binden fazla kullanıcıya ulaştı ve hatchback segmentinin en güçlü oyuncularından biri oldu. Clio, 35 yıllık yolculuğu boyunca 120 ülkede satışa sunuldu. Renault'un Türkiye'de ve Avrupa'da en çok satan modellerinden biri oldu. 5 kez Avrupa'da yılın otomobili seçilen Clio, kompakt sınıfta daima referans noktası oldu. Yeni Clio, bu güçlü mirası daha ileri taşıyarak hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda kullanıcılarına üstün bir deneyim sunmayı hedefliyor. Mayıs AŞ Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, Renault'un en çok sevilen modellerinden olan Clio, Türkiye'de segmentinin tartışmasız lideri olarak kullanıcıların öncelikli tercihi olmayı sürdürüyor. Bugüne kadar Türkiye yollarına çıkan 600 binden fazla Clio'nun başarısı, Bursa'daki OYAK Renault otomobil fabrikalarının üstün üretim kapasitesi ve yerli tedarikçilerle kurulan güçlü endüstriyel ekosistem sayesinde mümkün oldu. Yeni nesil Clio ile birlikte hem tasarım hem teknolojide çıtayı bir kez daha yükseltiyoruz. Yeni versiyon Türkiye'de kompakt hatchback segmentinde eşi benzeri olmayan bir deneyim sunuyor. Bursa'da üretiliyor olması hem yerli üretime verdiğimiz önemi hem de Türkiye'nin global üretim zincirindeki stratejik rolünü pekiştiriyor. Yeni Clio'nun önceki nesillerinde olduğu gibi Türkiye'deki kullanıcılar tarafından büyük ilgi göreceğine ve satış başarısını daha da yukarı taşıyacağına inanıyoruz dedi. Renault Group Türkiye CEO'su Lionel Jeulet, Renault markamızın en ikonik modellerinden biri olan Clio'nun 6. neslini tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Verimlilik açısından Renault grubunun en önemli üretim merkezlerinden biri olan OYAK Renault fabrikasında bugüne kadar Clio ailesinden 5 milyonun üzerinde araç ürettik. Tamamıyla yenilenen yeni Clio'nun üretimine Eylül ayı itibariyle başlayacağız.
Yeni Clio, dinamik ve enerjik tasarımıyla öne çıkıyor ve Renault markasının modern stiliyle ileri teknoloji yaklaşımını benzersiz bir kimlikle yansıtıyor. Geniş motor seçenekleri, Open R-Link multimedya sistemi ve Google entegrasyonu ile son derece yenilikçi ve ileri teknolojiye sahip bir model olarak Türk müşterilerimizin beklentilerini mükemmel şekilde karşılıyor. 2027 yılına kadar OYAK Renault Bursa fabrikasında 4 yeni modelin üretileceğini daha önce duyurmuştuk. Bugüne kadar Duster, Boreal ve Clio modellerini müşterilerimizle buluşturduk. Kalan model için hazırlıklarımıza ve uzun vadeli stratejimiz üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye, Renault Grubun küresel stratejisinde 5 büyük merkezden biri olarak konumlanıyor ve bu vizyonun temel yapı taşlarından birini temsil ediyor. Güçlü ortağımız OYAK ile birlikte yerel ekiplerimizi güçlendirerek ve yeni projeleri devreye alarak Türkiye'nin otomotiv ekosistemini desteklemeye devam edeceğiz dedi. Renault CEO'su Fabrice Cambolive, Clio'yu her zaman kültürel bir sembol ve Renault kimliğinin önemli bir parçası olarak gördük. Clio denilince aklınıza Renault geliyor. Renault denilince ise aklınıza Clio geliyor. Yaklaşık 17 milyon adet satan Clio en çok satan ürünümüz. Clio her yeni nesilde sınıfının standartlarını yeniden tanımlıyor. Aynı yaklaşımı bu 6. nesilde de uyguladık. Tasarımı, motor seçeneklerini ve entegre Google dahil özelliklerini daha da geliştirdik. Yeni Clio, tamamen elektrikli modellerimizi tamamlayan hibrit ürün gamımızın mükemmellik seviyesini en iyi şekilde temsil ediyor açıklamasında bulundu. Yeni Clio'nun Bursa'daki OYAK Renault otomobil fabrikalarında üretilmesi, Türkiye açısından büyük bir stratejik değer taşıyor. 1971 yılında kurulan Bursa OYAK Renault otomobil fabrikaları, Renault grubunun dünya çapındaki en büyük üretim tesislerinden biri konumunda. Üstün kalite standartlarıyla bilinen tesis, bugüne kadar 5 milyondan fazla Renault Clio üretti. Yeni Clio, uzun bir geçmişe ve güçlü yerel köklere sahip. Bu fabrika için bir sonraki adımı temsil ediyor. Güncel haliyle fabrikanın satın almasının %50'sinden fazlası 90 yerel tedarikçiden gerçekleştiriliyor. Endüstriyel komplekste ayrıca Yeni Clio'nun tüm geliştirme sürecini yöneten Renault Teknoloji Türkiye adlı bir geliştirme merkezi de bulunuyor. Bunun dışında fabrikada Temmuz 2023'te açılan Refactory tesisi kullanılmış araçların yenilenmesi konusunda faaliyet gösteriyor. Bursa'daki endüstriyel ekosistem, Renault grubunun güçlü endüstriyel varlığının mükemmel bir örneğini oluşturuyor. Hem yerel pazarın talebini karşılıyor hem de Akdeniz ve Orta Doğu'ya ihracatta merkezi bir rol üstleniyor. Renault, yeni Clio ile sürdürülebilirlik vizyonunu daha da güçlendiriyor. İç mekanda kullanılan geri dönüştürülmüş kumaşlar, çevre dostu üretim süreçleri ve düşük emisyon değerleri Clio'yu geleceğe uygun bir şehir otomobili haline getiriyor. Yeni Clio, 29'a varan aktif sürüş destek sistemiyle güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor. Adaptif hız sabitleyici, aktif şerit takip sistemi, kör nokta uyarısı ve 360 derece kamera gibi gelişmiş teknolojiler hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda sürücülere tam destek sunuyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.